Hikaye. Hepsi hikaye. Bazıları söyleniyor, bazıları ise bekliyor. Bir yazarın kağıt kalemi eline alana kadar. Çoğu hikayeyi kimse hiç anlamıyor. Dolayısıyla hiç yazılamıyor, okunamıyor. Ama yine onlar hikayedir. Karanlıktan ışığa gelmeyen hikayeler. Aslında herkes kendi hikayesinin kahramanı. Ben de sizin gibi öyle biriyim. İsmim Kahraman Şakil Recaev'di. İstanbul Üniversitesi'nin gazetecilik bölümünde okuyan, Bangladeş isimli güzel bir ülkeden gelen ve yazmayı çok seven biriyim. Hadi daha iyi bir kahraman olalım. Hikayelerimizi karanlıktan ışığa çıkaralım. Saatlerce hiç yorulmadan yazabilirim. Söyleyebilirim henüz söylemeyen hikayeleri. Çevremde olup biten her şey beni etkiliyor. İstanbul gibi insanların kalabalığında uyumunu bulan bir şehir. Bir bakışta ne kadar sessiz bugün. Hepimiz küçük bir virüse karşı ne kadar çaresiziz. Ama tüm insanlık birlikte durduğunda herhangi bir düşman yenilebilir. Bu sefer de biz kazanacağız. Evde Kal isimli silahımızla. Ben de bu süreçte hep yurtta kalıyorum. Hepiniz gibi benim de bir tane çiçeğim var. İsmi imajinasyon. Şimdi bu bitkiyi suluyorum. Sosyal medyada bazı tanıdıklarım evdeyken yapabilecek hiçbir şey bulamıyor diye şikayet ederken ben yapabileceğim aktivite listesi azaltmaya çalışıyorum. Yaptıklarımdan 5 tanesinin listesi şöyle sıralayabilirim. 1. Çok merak ettiğim ve hala izlemediğim bir sürü klasik film vardı. Şimdi onları izliyorum. Şu an online'da süren benim en sevdiğim ders olan senaryo yazarlığı var. Bu ders için bu klasik filmleri izlemek çok yararlı ve çok önemli. 2. Yurtta çok merak ettiğim birkaç ülkeden gelen arkadaşlarım var. Genelde herkes akademik hayatıyla çok meşgul ama bu süreçte onlarla sohbet etmeye fırsatım oldu. Bir yazar olarak bu sohbetler benim için çok önemli. Ana dilim Bengalce'ye yakın olduğundan Urduca'yı anlıyorum ve konuşabiliyorum. Sadece yazmasını bilmiyordum. Yurtta kalan Pakistanlı arkadaşımdan Urduca yazma ve okuma dersi alıyorum. Bence yeni bir dil öğrenmek için çok iyi bir süreçteyiz. 4. Türkiye ve İstanbul'da yaşadığım hayat hakkında Bangladeş'in gazetelerinde sürekli yazılar yazıyorum. Bu süreçte dil, tarih, edebiyattan başlayıp bazı alanlarda iki ülkenin bağları hakkında daha ayrıntılı araştırma yapıp yazmaya çalışıyorum. Gerçekten ilgilendiğim alanda yeni bir şey öğrenmek, yeni kitaplar okumak bana paylaşılmaz bir mutluluk veriyor. Bunun dışında koronavirüs ile ilgili Bangladeş'te önemli bir bilgi bulursam hemen Türkçe'ye çevirip buradaki arkadaşlarımla paylaşıyorum. Aynı şekilde bazı şeyleri Türkçeden Bengalce'ye çeviriyorum. En sevdiğim Türkçe şiirleri Bengalce'ye çeviriyorum. Bağımsız Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın 100. doğum yılı sürüyor bu yıl. Türk arkadaşlarımdan Atatürk hakkında öğrenirken ben de onlara Bangabandhu'dan bahsediyorum. Bu iki liderin iyilik felsefesi hakkında daha çok şey öğrenmeye ve yazmaya çalışıyorum. 5. Bazen hiçbir şey yapmadan kendime güzel bir kahve hazırlayıp oturuyorum. Rastgele çok şey hakkında düşünüyorum. Hayatım, eski arkadaşlarım, geçmiş zamanlar, canım Bangladeş'im, dünyam, gökyüzü, uçan bulutlar, kuşlar vesaire vesaire. Bayağı uzun bir zamandır bu hayatta yaşıyorum. Yani kahramanlık yapıyorum. Yani koşuyorum. Şimdi vakti geldi. Belki birkaç saniye dinlenmek için. Kendimi daha iyi anlamak için. Neler yaptığımı veya ileride hayat boyunca yapmak istediklerimi bir daha düşünmek için. Hayatımda yer alan bir olay çok küçük olsa bile onun değerini bulmak için. Hadi
daha iyi bir kahraman olalım. Hikayelerimizi karanlıktan ışığa çıkaralım.